6. bölümümüze hoş geldiniz. Pardon, özür dilerim. Tamam. Başlayalım. Girişte böyle olduysa. Abi çok garip hissettim 6. bölüm hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 6. bölümümüze başlıyoruz. Bugün yine Musab'ı ayarlayamadık. Musab'ı denk gelemiyoruz bir türlü Musab'la. Tam baştan alalım. Tamam, baştan alıyoruz hocam. Baştan. Ben iyice yaptım şimdi. Hocam ben oraya tutamadım, oradan tersime geldi ya. Ya niye gitme işte. Biz öyle siliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili seyirciler. 6. bölümümüzde Musab'la yine denk gelemedik. Ve bu bölüm yeni bir transferimiz var. Yani Sevgili- Musab'ın yerini doldurmaya çalışacağız bakalım. Eyvallah, Allah razı olsun. Sevgili Yusuf kardeşimle beraberiz. Yusuf Bey nasıl? İyiyim abi, siz nasılsınız? Eyvallah, Allah razı olsun. Musab'a da çok selam söylüyoruz buradan. Evet, aleykümselam. Hayırlı günler diliyoruz. Çok uzatmayayım. Dün akşam beraber Dünya Kupası maçını izledik, finalini. Ne düşünüyorsun finalle ilgili? Hocam yani çok kötü bir finaldi ya. Bir kere Sıkıcı gündüz maç final mi oynanır yani? Biz gündüz köye top oynarız. Gündüz final olmaz ki ya. Bize gece oldu da işte orada bilmiyorum. Biraz Ama ilginç işte oldu. maçı gündüz izledik yani. Çok gündüz sıkıcıydı oynandı. bir de maç ya. Sıkıcıydı. Sürekli İspanya arkada pas yaptı, pas yaptı, pas yaptı. 2 tane Bir de uzaktan. ya Arjantinler, oyuncular çirkefti ya. Ne bileyim ya. Evet. Çok sert oynadılar. İticilerdi boş yani, boş ne bileyim. bağırıyorlar. Aynen. Klasik Arjantin işte. Çok ilginç yani. Ya bir de mesela diyelim ki Messi'nin futbolculuğundan götürüyor yani Arjantin'in bu durumu. Kesinlikle. Messi normalde ters bir şey yaptı mı? Çok bir şey yapmadı bence Ya kendi Messi adına. olmayınca onlar da sadık yani. Bir tık Messi Aynen bazında biraz dönüyor öyle. takım. Messi'ye bağlılar. Bir de çok çirkefçe hareketler yapıyorlar yani sahada. Gerek yok o kadar. Ya ama şöyle mesela Ronaldo var. Onu izledik hepimiz. Oyuncular Ronaldo'yu sevmiyor gibiydi. Hani. Biraz öyle evet. Ama burada adam dese ki canlı bomba ol Alvarez kendini patlat dese patlatır yani. Hani gerçekten öyle bir şey var. Hani biri Messi'ye dokununca hani olur ya böyle sınıfın masum şımarık o bir iyi çocuğu şey olur. bence. Herkes kolluyor. Bir o ruh güzel. Ama öbür Olması güzel türlü de abartıyorlar abi. Yani mesela çirkinler yani. her Çirkefler. topta kendini yere atıyor adam yani. Sıkıcı, saçma oluyor öyle biraz. Ya kısa bir final geçti yani. Ya biraz ona Zevk almadım. saplanıyorlar ya. Tamam biz Messi'yi savunuyoruz diyor. Ama tam olarak onu da yapmıyor yani. Messi Tabii kaçtı savunmaktan hocam. ziyade kendi çirkinleşiyor. Öyle İspanya şampiyon oldu. Zaten muhtemelen bütün dünyada İspanya'yı Tüm destekliyor. dünyada İspanya'da seviyordu. İspanya'nın kazanmasından çok Genel memnun olarak oldu herkes. İspanya seviciliği var ya dünyada gerçekten. Öyle, Filistin evet. orada. Türkiye'de de garip şekilde İspanyollar çok seviliyor. Aynen. Şu da güzel bir şey oldu bence. Arjantin bir tık daha yaşlı bir takım. Evet. İspanya'da da hepsi gencecik çocuklar. yani. O da Otamendi çok mesela güzel bir hocam şey. emekli oluyor yani. 40 40 yaşına yaşında gelmişsin. Yamal yani finalde de çok bir şey yaptı mı? Aslında yaptı. İyi taşıdı topu. Bir tane güzel friki var. Fena oynamadı yani. İyi oynadılar. Hepsi ama komple yani. İspanya takım olarak çok iyi oynadı. Ruhlu oynadılar. Arjantin Bir şey galiba vardı. uzatmalara hariç şutu yok değil mi? 90 dakikada. Yok 0'a 0'da istatistikleri baktık ya. Böyle. Öyle bir Garip. şey aynen. Hiçbir şey yapamadı yani Arjantin. Topu koklatmadılar bile. Burada Lamine Yamal'a geçmişken de Lamine Yamal'ın bir anekdotu var. Belki görmüşsündür. Evet. Bu Yıllar şey önce Messi galiba UNICEF'in bir programında olması lazım. hani Barcelona'da birlikte gitmişler. Ona da Yamal düşmüş. Lamine Yamal'ı yıkıyor abi adam. Vaftiz ediyor. Vaftiz ediyor. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum biraz. Lamine Yamal 19 yaşında şu anda. Sırtındaki numara 19. O yıkama olayı bugünden 19 sene önce yaşanmış. Maç tarihi de 19 Temmuz. Ya şeye baktım hocam. 19'un numerolojide bir şey anlam var mı? Hakkında? Ona bakmadım ama inanılmaz bir tevafuk değil mi ya? Her şey Kesinlikle. 19 sıralanmış. Messi'nin kariyerine başladığı numara da zaten 19. 19 hepsi arka arkaya geliyor. Ya. Burada da aklıma şu geldi yani biz hayatı biraz tesadüfi gibi yaşıyoruz yani. Şans gibi oluyor. Öyle. Öyle düşünüyoruz. Ama öyle değil yani. Bakıyorsun Şampiyonlar Ligi finalinde, Şampiyonlar Ligi diyorum. Dünya Kupası finalinde bu kadar tevafuk bir araya gelmiş. Yani çok ilginç bir olay bence. Bana şöyle Lamine Yamal'ın ve Messi'nin Dünya Kupası son maçında beraber olmaları çok ilginç olaylar. Bana biraz şey gibi geliyor yani. Nasıl bir filmin skripti olur. Sanki dünyada da bir skript var ve biz onu yaşıyoruz gibi geldi yani. ya, simülasyonda yaşıyor gibiyiz. Hani Allah ilancı olmasa insan der ki "Lan hakikaten acaba simülasyonda mıyız yani? Hani İşte simülasyon zaten Allah'ın simülasyonu biraz. Yıkadığı Allah'ın hikayemizi adamla yazmış. yani 625 katrilyona bir ihtimalmiş yani. Şampiyonlar Ligi Tabii. finalde tekrar oynamaları. Aynen öyle. Çok inanılmaz bir tevafuk. Zaten her şey tevafuk da bu da inanılmaz bir tevafuk.
Ve kendi açımızdan da şunu söyleyebiliriz belki ya biz tarafımızı doğru seçersek zaten dünyanın hikayesini yazan Rabbimiz bizim tarafımızda. Öyle. Yani sen Allah'ın yolunda Biz taraf- gidersen, Aynen yardım öyle. ediyorsan, şer yolunda gidersen de akıbetin de şer oluyor. Hiçbir şey tesadüf değil dediğin gibi. Hikayeyi takip etmek lazım. Hikayenin peşinden koşturmak lazım. Messi'nin hayatına da bakarsan yani tevafuklarla dolu. Messi de çok ilginç bir adam. Çok inançlı birisi zaten Messi biliyorsundur. Şimdi Lamine Yamal'la olan bu finalle de o şekilde. Lamine Yamal'da haylazlıkları falan var da karakterli bir adam gibi. Gençliğe vermek lazım hocam ya. Gençliğe Yani vermek kim lazım. o yaşta o kadar zengin olsa bir tık yoldan sapar gibi yani. Biraz şımarma var onda. Normal. Ama tevekkülün değerini birazcık Dünya Kupası üzerinden biz de görebiliriz bence. Messi var. Abi Messi 3. finalini oynadı. Ve bence oynadığı hiçbir finalde en iyi 4-5 takımdan biri değildi. Bence. Ebubekir Hocam ne diyor? Messi yani bilmiyorum bence bu Dünya Kupası'nda bayağı bir şey ispatladı yani. Şu an son 3 yıldır Amerika'da Messi bitti falan deniyordu ama yani bayağı da bir şey kanıtladı ya. Bayağı da iyi oynadı yani. Bir de şey çok ilginç mesela. Kollandı falan denmesine rağmen. Evet, Ebubekir Hocam ne diyorsun? Messi ile ilgili. Yani bilmiyorum. Bence Messi ve Arjantin genel olarak sizin dediğinizin aksine bence kollanmadan falan ziyade yani Messi bayağı bir şey kanıtladı yani. O kadar son 3 yıldır Messi bitti falan deniyordu. Son 3 yıldır zaten Amerika'da oynuyor. Yani şu Evet. anda çoğu Avrupa takımından gelen topçulardan çok daha iyi oynuyor yani. Özellikle o Mısır maçında falan son 10 dakikada mı 3 gol attılar? 10 dakikada hiç Bir de gol tek attılar. başına yaptı yani. Hiç kimse Yani takımdan hiçbir şey çıkmadı. Çoğu maçta. attığı goller, yaptığı hareketler falan yani normal zaten normal değil Messi. Öyle. Yani kariyeri boyunca da zaten yaptığı şeyler normal değildi. Bence bunu da bilmiyorum kanıtlamış oldu. Bence şu da çok ilginç. Hem bu sene bir önceki turnuvada hadi yine fena değil. Ama özellikle Almanya'ya karşı finale çıktığında takım çok kötüydü abi. Çok dandik oyuncular vardı yani. Kesinlikle. Evet. Messi dışında kim var abi? Higuain falan vardı. Normalde iyi oyuncu dersin. O da rezil oynadı zaten. Ve abi adam hem oynadığı her turnuvada tek başına Arjantin taşıdı. Bu turnuvada da öyle yani. Ya bu turnuvada Hat-trick yaptığı maç da oldu. Adam Bu turnuvada Messi'yi çıkar. Gruptan çıkamaz Arjantin. Çıkamaz. O kadar kötü yani. ilk başta yeniyordular zaten. bir de Aynen bunu öyle. kaç yaşında yapıyor adam yani? Öyle 35 yaşında falan değil, 39 Ya yaşında. saf yetenek Öyle, ya. öyle. Kimse bir şey diyemez. ona. İnanılmaz bir adam. Tek başına takımı taşıyor ve böyle takımı taşıyan bir tane daha oyuncu görmedim yani. Mbappe çok iyiydi turnuvada ve adam Fransa'da oynuyor. Ya 2018'deki, 2022'de pardon. O maç bir taşıdı. Final maçını Arjantin'le. Ama onu zaten ama Fransa kadrosu da mükemmel. Hani Mbappe'yi çıkart takımda bir ahenk veya bir şey bozulmaz. Öyle. Belki istemeye devam eder. Belki Haaland için diyebilirsin bunu. Yani Ama Norveç bu sene iyiydi. iyiydi. Takım olarak da iyiydi. Geçmişte Haaland biraz taşıyordu Norveç'i ama zaten hem başarısı yoktu doğru düzgün Norveç'te. Bir de bence Norveç bu sene motive edildi. Hani gerçekten Evet. o ruh vardı. Çok iyi oynadılar. Yani bilmiyorum Messi bana çok farklı geliyor. 39 yaşında bunları yapması zaten çok ilginç. Ve ulaşabileceği en üst noktaya ulaştı diyebiliriz yani bir futbolcunun bence. Daha öyle. ötesi yok. Tek başına daha ne yapabilir yani adam? Artık adam emekli ol tatil Adam yapacak. 3 tane yani. final Yapacak bir şey yok. oynamış. Yani o Birini kazanmış. Şimdi şu çok ilginç bence. Messi'ye baktık. Adam her şeye ulaştı. Lamine Yamal genç yaşta Dünya Kupası kaldırdı. O da her şeye ulaştı diyebiliriz. Yani daha Şampiyonlar Ligi falan kazanmadı ama çok büyük bir başarısı var yani Dünya küçük Kupası. yaşına rağmen. Bir de bunları başaramayan bir adam var abi. evet. Neymar. Yani Yamal'dan bence kesin daha büyük topçu. Kesinlikle daha yetenekli. Daha yetenekli. Yetenek olarak bence Messi ile de yarışır. Messi'den hiç geri kalacağını düşünmüyorum. İnanılmaz bir futbolcu Neymar. Yani yetenek olarak bence Ronaldo'dan daha iyi. Yetenek olarak eski futbolcuların alayından daha iyi benim tanıdığım. Ronaldinho'dan falan çok daha yetenekli bir adam. Bence. Ya topa zaten o adam kadar iyi topu taşıyan, dribling yapan, çalım atan, şutları falan çok iyi. Oyun kurması çok iyi. İnanılmaz bir futbolcu. Ama bakıyorsun adam hiçbir başarısı yok. Şampiyonlar Ligi galiba bir tane var. İkinciyi kazandı tane mı var. bilmiyorum. Dünya Kupası'nda çok işte 2014'te çok kötü bir şekilde sakatlanıyor. Ve belki Neymar olmadığı için rezil oluyor yani Brezilya. O bence kırılma noktasıydı yani. Neymar 7 için. tane yedi abi adamlar yani. Neymar orada olsa bir şey değişmez diye düşünebiliriz ama Değiştirdi belli de yani. olmaz. 7 yemezlerdi bence. Takım kendini bıraktı yani bir kere. Neymar çıktığı Yani- zaman oyuncular da psikolojik olarak
Saldı Öyle maçı. abi, öyle. Yani nasıl bakmak lazım bilmiyorum yani. Yetenek olarak adamda var. Başarı var. Her seferinde sakatlandığında geri döndü mesela. Öyle de bakmak lazım. Adam sakatlanıyor. İşte ne bileyim çapraz bağ kopartıyor. Dizi yırtılıyor. Bir şey oluyor. Çalışıyor. 6 ay sonra zar zor geri geliyor. 2 hafta sonra bir daha sakatlanıyor adam. Bir daha geri dönüyor. Bir daha geri dönüyor. Şu anda kaç 34 yaşında mı 35 yaşında mı? Öyle bir 35 şey olması herhalde. lazım. Hala adam çalıştı. Dünya Kupası'na geldi. Yine hiçbir şey başaramadılar mesela. Oynamadı ki ama ya. Kaç maç oynadı? Takip etmedim. Oynamadı Maç zaten oynamadı. de. Yani şunu demeye çalışıyor. Pes etmemek mi önemli dersin? Tamam pes etmemek önemli. Neymar pes etti mi? Etmedi. Hiçbir şey olmadı abi. Yani birazcık nasip işi de var burada. Ama bence Neymar'ın yine de hikayesi çok değerli. Zaten kariyerinin sonunda da adam demiş ki tamam demiş başladı demiş bitmişti. Bitti demiş. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım deyip kariyerini noktaladı yani. Ya hayatta da böyle aslında. Misal bir sınava çalışıyorsun. Sen çalış sonra geçemezsen de sınavı yine en azından hani keşke dememek lazım hayatta. En büyük insanların Aynen. pişmanlığı bu. Adam en azından diyecek ki ben elimden geleni yaptım, çalıştım, çabaladım. Olmadı nasip değil. Ya belki o başka bir şeyden nasip değil demez ama hani tamam deyip yoluna ver ama hiçbir şey yapmasaydı, Almanya sonra bıraksaydı belki 10 yıl sonra diyecekti ki lan keşke o zaman bırakmasaydım, çalışsaydım belki daha farklı bir yerde olurdum diyecek ama en azından hayatım onu demeyecek yani. Ya bana şu mesela garip geliyor. İşte abi diyor Ronaldo çok çalıştı buralara geldi. Messi de işte yetenekli. Ya öyle bir şey değil abi. Yetenek tamam var. Hiçbir şey değil abi yetenek. Zeka hiçbir şey değil. Hafıza hiçbir şey değil. Ya o emeği zaten vermen lazım. Tabii. Belli bir seviyede o emek olmayınca olmuyor. Ya kimi adam belki o emeğinin reklamını daha fazla yapıyor. Tabii ya, Anlatmayı zaten seviyor. kendini pazarlama dünyasındasınız yani. Misal Aynen iki öyle. adam aynı üniversitede mezun oluyor, aynı fikrine sahip. Bakıyorsun biri CEO'lu yürüyüp gidiyor, biri beyaz yakalı olarak şeyde çalışıyor. Bir şirkette çalışıyor. Yani kendini pazarlama Aynen öyle. önemli. Neymar sakatlıktan Kendini kaç kere satman döndü önemli. mesela bilen var mı? Bilmiyorum ki. En az Doğru, 5-6 kere hatırlıyorum. sakatlıktan dönmüştür. Minimum. Ki bir tanesinde de felç oluyordu zaten. Bu Dünya Kupası'na Almanya katılmadan maçı da. değil mi? Aynen. Yani adam çalışmadı mı? Çalıştı. Yetenekli mi değil? Yetenekli ama olmayınca da olmuyor abi yani. Olmayınca olmuyor, böyle bir şey yok. Evet. Yani şey yapmamak lazım. Bunları da olmadı diye de kafayı yememek lazım. Çıldırmamak lazım yani. Biz elimizden geleni yapalım. Devamı Allah'ın takdiri. Tevekkül işte yani. Sen elinden geleni Bizim yapacaksın. vazifemiz o değil. Aynen. Gerisini bırakacaksın. Yani bazıları belki para göz falan diyebilir de adam mesela Barcelona'da Messi'ye denk geldi. Yani Messi ile Öyle. çakışmamak için mesela Paris'e gitti. Para için gitti dendi. Ama yani sonuçta Evet, adam- para için de gitsin abi. Sonuçta adam parayı tercih etti diyelim. Sonuçta yine emek veriyor yani orada da. Tabii Sen- canım. Daha fazla para kazansa da Tabii. orada daha fazla emek veriyor. Ama bence bilmiyorum. Elinden geleni yapmış gibi gözüküyor yani. En azından görünüş. Kesinlikle Tabii. bence de. Abi kolay değil ya sakatlıktan dönüp tekrar Neymar olmak. Bir de beklenti çok zor fazla. yani. Ve bu sene Psikolojik bile, olarak o bak, çok zor. Abi adam bacağı gördün mü hiç fotoğrafını? Yok. Paramparça bacak. Her yer ameliyat izi. Her yer ameliyat izi. Hala çıkıyor oynuyor adam. Çalım atıyor bir şeyler yapıyor. Ekstra şey diyorsun, adamda bir beklenti var. Psikolojik olarak da aslında sana bir zorluk. Yani Evet. herkes senden Neymar diyor, bir şey bekliyor. Sen o beklentileri karşılamaz ama sonra tekrardan mental olarak geriye düşüyorsun yani. Ekstra Çok o da zor bir şey. Ama Çok mesela zor bir 2018'de falan hatırlıyorum mesela Dünya Kupası'nda çok dalga geçiyorlardı mesela Neymar'la bayağı işte böyle kendini yere atmalarıyla falan. Alakası O bile mes- yok ya. O zamanlar bayağı Ağzını burnunu kırıyorlardı sahada. ya evet tabii bence de kendini yere atmıyordu ama öyle bir dalga şey vardı. Neymar deyince böyle herkes kendini yere atıyordu falan hatırlarsanız bilmiyorum. Ama mesela 2026'da mesela şu Dünya Kupası'nda Brezilyalılar falan herkes bir Neymar'ı sahiplenmiş yani bence. Aynen. Şöyle adamı anlamaya başlamışlar bence. Ya herkes Neymar oynasın dört göze bekledi ya. Yani son bir kez daha görelim Dünya Kupası'nda. Fransa'da mesela arada bakıyordum abi. Baya tekme falan atıyorlar Neymar'a koşarken. Evet. Yani yazık diyebiliriz değil mi? Ya adamın yeteneği var. Sen onu kendine yediremiyorsun. Şiddete başvuruyorsun. Arjantinlilerin yaptığı gibi. Hırs abi, kıskançlık yani hani. Öyle. Yediremiyor ya kendine. Ben bu çalımı yiyemem diyor. Evet. Bu şekilde Dünya Kupası'na geçmiş olan biraz uzadı konu ama yapacak bir şey yok abi. Dünya Kupası oldu. 4 senede bir. Yani şu anda herhalde 2 aydır herkesin gündemi Dünya Kupası'dır. Herkesin konuştuğu, Öyle. muhabbetine dahil ettiği. Çok ama bu turnuva da güzeldi bu arada. Güzeldi. Mbappe'si, Haaland'ı. Her takımda 2-3 yıldız vardı böyle hani. Norveç maçı, Norveç bak zaman futbol çok belki Bayağı hani bir şey izledik. alakalandıramadığım ülke ama Norveç var. Hani bir sürü oyuncu var. Her ülkenin Verdi'nin maçı izlettiriyor. hikayesi. Evet. Aynen. Çok güzel. Trump'ı. Bir de kaleci vardı ya. Neydi adı? Bu İşte Kapa Verdi. Kapa Verdi. Mükemmel başarı hikayesi. Sen plaj voleybolundan gel. Şimdi şeye gitmiş. Real Betis'te kontrat imzalamış. 40 yaşındaki adamı niye alıyorsun?
Ya biraz o PR. Reklam. Reklam. Ben mesela takım adı neydi hocam? Real Betis. Ben bilmiyordum mesela, bilmiş oldum. Hani adam reklam yaptı. Tabii Bozinho bilinmeyen ama Real Betis biliniyor. İşte onun sayesinde biliyoruz artık. Eyvallah. Reklamını yaptı. Bosna'ya geçelim abi. Bu Geçelim bölümümüzün abi. ülkesi Bosna. Bosna'yı sever misin? Bosna'yı severim ya. Osmanlı hatırası bir Evet. ülke bize. Çok yakın zamanda da gezmeye gittim Bosna'ya. Gittim. Nasıldı? Bosna çok güzel. Yani Türkiye gibi aynı. Öyle Yani mi? özellikle Avrupa'dan gelen insanlar için bir cami görmüyorsa, ezan ses duymuyorsa o manevi duyguları tekrardan hissettirecek bir ülke. Ve halkı da sempatik yani. Çünkü zaten turistik bir, özellikle saray çarşı. Hı. Herkes turistleri seviyor. Zaten önemli bir ekonomik geçim kaynağı da turizm olduğu için insanlar güzel bakıyor yani. Benim şey çok Çok hoşuma güzel gitmişti. Her yerde çeşme var ya. Evet. Çok güzel bir şey. Her yerde su içebiliyor. İstediğin zaman su içme özgürlüğün var. Bir de camide çok yani nerede namaz kılabilirim diye düşünmüyorsun. İstediğin yerde namaz kılabiliyorsun. O bayağı güzel. Şimdi Bosna dedik. Bosna daha muhabbet uzar. İşte trileçesi var, Köftesi var. köftesi var, o su var, bu su var. Ama bence Bosna'nın anlatan şey ne hikaye, ne trileçesi ne de köftesi. Bosna'nın bir hikayesi var abi. Ve Bosna'nın hikayesini de Edin Dzeko'nun mektubundan dinleyelim. Edin Dzeko turnuvadan önce Bosnalı çocuklara bir mektup yazıyor. Edin Dzeko diyor ki, Bosna Hersek'teki sevgili çocuklar, size tek bir mesajım var. Hiçbir şey imkansız değildir. Hiçbir şey. Bosnalı olduğumuz için şanslıyız. Bunu sadece hayalini gerçekleştirebilen bir adam olarak değil, savaştan sağ kurtulan ve kolaylıkla farklı bir kadere sahip olabilecek bir çocuk olarak söylüyorum. Saraybosna kuşatmasından bahsetmekten hoşlanmıyorum. Ama bunun gerçekten nasıl bir şey olduğunu anlamanız önemli. Kuşatma başladığında 6 yaşındaydım. İlk sirenler çaldığında annemin beni kucağına alıp ayakkabı dolabının arkasına sakladığını hatırlıyorum. O ilk gündü. 4 yıl sürdü. Neler olduğunu tam olarak anlamıyorduk. Ama her gün dehşet içindeydik. Evimiz kalmak için çok tehlikeli hale geldiğinde dedemlerin dairesine taşındık. Sanırım yaklaşık 40 metrekareydi. 15 kişiydik. Kuzenler, amcalar, teyzeler hepimiz yerde yatıyorduk. Monopoly oynardık. Bilir misiniz? Dışarı çıkmak tehlikeliydi. Çünkü herkesin nişancılar, keskin nişancılar çünkü keskin nişancılar şehri kuşatmıştı. Bu yüzden kuzenlerimle birlikte balkonun zeminine oturur ve saatlerce oynardık. Sirenleri ve bombaları duyuyorduk. Bazen yer sallanırdı, Monopoly parçaları yere savrulurdu. Ama her oynadığımızda oyuna kendimizi kaptırdığımız küçük anlar olurdu. Birkaç dakikalığına savaşı unuturduk, dünyanın etrafımızda çöktüğünü unuturduk. Bir an için sadece çocuk olabilmemize izin veriliyordu. Dışarıda futbol oynamayı çok istiyorduk. Her gün masum insanların ambulansla götürüldüğünü görüyorduk. Ama bir çocuğu 4 yıl boyunca evde tutmak nasıl mümkün olabilir ki? Mümkün değil ve ailemiz de bunu biliyordu. Ara sıra ortalık biraz sakinleştiğinde annem kapıyı açar ve ben de mahalledeki diğer çocuklarla oynamak için dışarı çıkardım. O kapıyı açtığında yüzündeki ifadeyi asla unutmayacağım. Beni oynarken görmekten o kadar mutluydu ki yüzünde hafif bir gülümseme belirirdi. Sonra gözlerine bakardım ve bir daha geri dönmeyeceğimden ne kadar endişelendiğini anlardım. Hepimiz ara sıra dışarı çıkmak zorundaydık. Su her zaman bitiyordu. Bu yüzden bu kovaları alıp sokaklardan birine sıraya girip doldurmak zorundaydık. Asansörler çalışmıyordu, elektrik yoktu. Bu yüzden yürüyorduk. 3. kat, 4. kat, daha 6 kat çıkmak gerekiyordu. Saraybosna'nın en formda çocuğu ben olmalıyım. Yemek de bir mücadeleydi. Ailelerimiz bize yemek bulmak için hayatlarını tehlikeye atıyordu. Ama bazen bu yiyecek dolu kutular sanki sihirli bir şekilde gökten düşerdi. Onlara öğle yemeği kutularımız derdik. Nereden geldiklerini bilmiyorduk ve umurumuzda da değildi. Askeri erzaklardı. Bize inanılmaz lezzetli gelirdi. Her zaman aynı şeyleri yediğinizde fıstık ezmesi cennetten bir armağan gibi gelir. Sonunda hayatta kaldık. Geriye dönüp baktığımda ne kadar güçlü olduğumuza şaşırıyorum. Biz sadece çocuktuk ama savaşın bir anlamı yoktu. O kadar masum insan öldürüldü. Peki ne için? Para için, güç için, ego için.
Hiçbir şey için. Bugün haberlerde savaştan bahsedildiğini duyduğumda midem bulanıyor. Hiçbir yerde görmek istemiyorum. Nedense yetişkinler hiç ders almıyor. Kuşatma sona erdiğinde neredeyse 10 yaşındaydım. Futbolcu olmak gibi bir niyetim de yoktu. O kadar imkansız görünüyordu ki aklıma bile gelmemişti. Gördüğünüz gibi her şey mahvolmuştu. Bugün gördüğünüz futbol sahaları Alevler tarafından tamamen yok edilmişti. Sadece sevdiğim için oynamaya devam ettim. Babam beni bir okul salonuna götürürdü. Okul spor salonuna götürürdü. İlk birkaç ay orada antrenman yapardım. Sonunda sahayı temizlediler ve yanmış toprakların üzerine beyaz çizgiler çizmeye başladılar. O zamanlar babamın işi pasta ve ekmek dağıtmaktı ama ilk takımıma girdiğimde beni antrenmanlara götürmek için molalar verirdi. Yolda bana nereden geldiklerini veya ne iş yaptıklarına bakılmaksızın herkese nazik davranmamı ve eşit muamele etmem gerektiğini söylerdi. Bunu hiç unutmadım. O alt liglerde oynamış bir futbolcuydu ve benim kahramanımdı. Arabadan her indiğimde bana bir muz verip iyi şanslar evlat derdi. Hafta sonları birlikte televizyonda futbol maçları izlerdik. O zamanlar Serie A en iyi ligdi. Milan'ın forveti Shevchenko'yu duydunuz mu hiç? Sheva'ya bayılırdım. İtalya'yı seviyordum. Benim için dünyanın öbür ucundaki bir masal ülkesi gibiydi. Orada futbol oynamak hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. Çok gerçek dışı görünüyordu. Tek umudum kulübüm Zelceznicar'ı A takımında oynamaktı. Koçlarımdan biri bana Sheva demeye başlamıştı. Çünkü sarışındım ve çok gol atıyordum. Bana uyar diye düşünüyordum. Sonra bir gün 19 yaşındayken başka bir antrenör geldi ve beni Çek Cumhuriyeti'ne götürmek istediğini söyledi. Bosna'dan ayrılmak istemiyordum tabii ki ama o orada hayalimi gerçekleştirme şansımın daha yüksek olacağını söyledi. Aslında hayalimin ne olduğunu ben bile bilmiyordum. Sadece daha iyi olmak istiyordum. Kendime büyük güvenim vardı. Vücudumun en güçlü kısmı da zihnimdi. Teplice'ye vardığımda kendime şöyle dedim. Edin, bu çocuklardan daha çok çalışsın. Edin, bu çocuklardan daha çok çalışmalısın yoksa seni gönderirler. Beni 25 bin euroya satın aldılar. Yaklaşık 2 yıl sonra Wolfsburg'a transfer oldum. Milan'la oynadığımız maçta Sheva ile formalarımızı değiştirdik. Shevchenko ile. Sonra Manchester City beni 37 milyon euroya satın aldı. Sonra Roma'ya gittim. Savaş ortamında büyüdüm. Birdenbire kendimi bir masalın içinde buldum. Hiçbir şey imkansız değildir. Bosna'yı Dünya Kupası'na götürmek bile. 2014'ü hatırlıyor musunuz? Muhtemelen çoğunuz henüz doğmamıştınız. Ama ilk Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığımız gün hayatımızın en güzel günüydü. Eleme maçının son maçını Litvanya'daki eski bir stadyumda oynadığımızı hatırlıyorum. Hakem maçı bitirdiğinde bir grup Bosnalı duvarları aşarak sahaya koşmaya başladı. Ancak duvarlar yaklaşık 2 metre yüksekliğindeydi ve beton bir zemine atlamak zorunda kaldılar. Arkamı döndüğümde hepsinin bize doğru koştuğunu gördüğümü ve Tanrım bunlar deli diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sonra diğerlerinden biraz daha yavaş koşan bir çocuk gördüm. Gözlerinde yaşlarla bana doğru topallayarak geliyordu. O benim babamdı. Ona baba ne oldu diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Aşağı inerken ayağımı incittim ama merak etme artık acı hissetmiyorum. Kucaklaştık ve ağladık. Ne yazık ki Brezilya'da şans bizim yanımızda değildi. Hatırlayamayacaksınız ama Nijerya'ya karşı geçerli sayılması gereken bir gol attım. Ve o zamanlar VAR yoktu. Bu yüzden grubumuzdan elendik. Ama en azından küçük ülkemiz Maracana'da oynama şansı yakaladı. En azından dünyaya kim olduğumuzu gösterdik. Ve şimdi geri döndük. Komik olan ne biliyor musunuz? Mart ayında 40 yaşına bastım. Ama henüz kutlamadım. Müslümanım, Ramazan ayıydı. Ve ayrıca Galler ve İtalya ile önemli maçlarımız vardı. Ben de dedim ki tamam bunu kutlamam yapacağım. Galler'e 1-0 gerideyken skor tahtasına baktım hatırlıyorum. 85. dakika. Panik zamanla aralıyordu. Sonra bir korner kazandık ve bu çocuk beni markaj altına almıştı. Ben de oh harika diye düşündüm. Topu ağlara yönlendirdim ve tam kutlama yaparken kariyerim boyunca 4 penaltı serisi oynadığımı hatırladım. Hepsini kaçırmıştım. Neyse ki genç oyuncularımız penaltı atmayı biliyor. Biz veteranlar gibi fazla düşünmüyorlar. Zenica'da İtalya ile oynadığımızda Donnarumma'dan çok korkuyordum. O devasa bir adam biliyor musunuz? Dürüst olmak gerekirse penaltı atışlarında ona karşı gol atabilir miydim bilmiyorum. Ama sonra uzatmaların son dakikasında sağ omzumdan sakatlandım ve oyundan çıkmak zorunda kaldım. Aslında ilk penaltımızı görmedim çünkü fizyoterapistimiz hala kolumu göğsüme sargılıyordu.
Yedek kulübesinde oturuyordum ve tüm antrenörler görüşümü engelliyordu. Top ağlara girdiğinde kalabalığın uğultusunu duydum ve düşündüm ki, biliyor musun? Belki de şanslıyız, bakmayacağım, bakamam. Sadece kalabalığı dinlemek istiyorum. Halkımı dinlemek istiyorum. Sonra İtalya kaçırdı, gürültü çok yoğundu. Bir penaltı daha kaçırdıklarında gürültü çılgınca bir hal almıştı. Dua ediyordum, dua ediyordum. Sadece antrenörlerimizin sırtlarını görebiliyordum. Sonra Esmir belirleyici penaltı atmak için öne çıktığında antrenörümüz arkasını döndü ve ben de bakamıyorum dedi. Bana geldi ve beni kucakladı. Başlarımızı birbirine yaklaştırdık. Gözlerimizi kapattık ve dinledik. Sonra şimdiye kadar duyduğumuz en garip sesi duyduk. Esmir'in topa vurduğunu duyduk. Kalabalık ah diye bağırdı. Cici parmağıyla topa dokundu. Kalabalık oh diye bağırdı. Stadyum bir an için sessizliğe büründü. Hayatımın en uzun milisaniyesiydi. Ve sonra bir patlama, çığlıklar, duman bombaları, duman ve havai fişekler. Zıplayan insanlar, tüm yedek kulübemiz sahaya koştu. Koçumu daha da sıkı kucakladım. Gökyüzüne baktım ve sonra hayatımın en yüksek çığlığını attım. Ah diyor. 20 saniye boyunca böyle devam etti. Küçük ülkemiz Dünya Kupası'na gidiyordu. Buraya gelmek hiç kolay olmadı. 40 yaşındayken ertesi sabah sırtın ağrıyorsa ve yine ağrı kesicilere başvurmak zorunda kalıyorsam bu hiç de kolay değil. Ama vücudum ne zaman isterse kaçırdığım tüm partileri, ailemden uzakta geçirdiğim tüm ayları, arkadaşlarım plajda kokteyl keyfi yaparken turnuvalara adadığım tüm yaz tatillerini hatırlıyorum. Zihinsel olarak zor. Eleştiriler canımı sıkıyor. Ama sahaya çıktığımda kendimi hala bir çocuk gibi hissediyorum. Sizlerden biri, karnımda kelebekler, gözlerimde yıldızlar var. Ve her seferinde aynı şeye geri dönüyorum. Buna değer, her şeye. Kötü anlar olmasaydı güzel anlar asla gelmezdi. İtalya'yı yendiğimizde Serie A'da birlikte oynadığım bazı takım arkadaşlarımı selamlamaya gittim. Sonra tribünlerde ailemi aramaya gittim. Karımı öptüm, anne babamı kucakladım. Onlar olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. O akşam Zenika'da olmak inanılmazdı. Bosna'dan ne kadar uzaklaşırsam onu o kadar seviyordum. Aradan 20 yıl geçti. Bunların 9'u İtalya'da geçti. Çocuklarım Roma'da doğdu. Orası hala benim ikinci evim. Ama ne zaman Saraybosna'ya ailemi ziyarete gelsem, annem yemek pişirse ve herkes bir araya gelse kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu formayı giydiğimde kalbim farklı atıyor. Halkın için oynuyorum. Saraybosna sokaklarındaki gençler için oynuyorum. Ülkemizi bu kadar güzel kılan tüm farklı kültürler ve dinler için oynuyorum. Her ne kadar bizi bölmeye çalışanlar hala olsa da bunu asla başaramayacaklar. Benim yüzümden değil, yetişkinlerin yüzünden de değil. Biz asla öğrenmiyoruz. Bu sizin yüzünüzden. Çocuklar, siz asla değişmiyorsunuz. O yüzden bana son bir iyilik yapın, olur mu? Saraybosna'da, Roma'da ya da San Luis'te yaşıyor olun. Müslüman, Yahudi, Katolik ya da Ortodoks olun. Nereden geldiğinizi asla unutmayın. Siz Bosnalısınız. Dünya ayaklarınızın altında. Sizi seviyorum. Sevgilerimle. Edin. Reis güzel yazmış. Ya çok şey anlatılabilir bu yazıyla ilgili ama yani başarı hikayesi mi dersin Edin Dzeko'ya? Tabii Başarı abi adam hikayesi. savaştan çıkmış. Yani Ama başarıdan daha büyük bir şey var yani adamın hikayesi. inanç var, bir de tutku var. Tutku Adam var. başaracağına da İnanç inanmış var. yani. Tutku var. Çok- böyle. Çok Arjantin ilginç abi. bir şey yani. Yani futboldan daha büyük şeyler var derler ya. Kesinlikle. Ya adam bu başarıdan sonra edinecek onun hayatı futbol mu? Değil yani adam. Futbol belki adamın hayatında ilk üçe bile girmez. Bosna'nın Atatürk'ü oldu adam işte. O kadar da değil de yani. Hani Çok ilginç yani. Birlik, beraberlik. Ne kadar önemli. ama hani bu olduğunu savaş ruhu boşuna koruna geçti. Yani biz gezerken de böyle evlerin cepheleri full kurşunlanmış hani. Tadilat Evet. yapmamışlar, yerde kan izlerini silipmemişler, işte bir plastik bir şey çıkıp sergiliyorlar. Hani o insanlar unutmasın diye sürekli canlı tutuyorlar yani. Hani nereden geldik, şu anda neredeyiz? O ruhu korumak için. Ya tabii konu Ama sadece güzel bir şey Bosna'da yapmış değil ya. Yani bütün dünyada Öyle. savaş bile yok değil. Yani savaş bir zahmet bitsin yani savaş. Yani iyi Niye olmuş. savaşıyoruz ya? Kaç oldu değil mi? Hani artık Kaç yılındayız? Bazı ya? şeyleri halledebiliriz 2026 gibi. olmuş ya. Biz ne konuşuyoruz, adamlar hala savaşıyor. Neyse. Sosyal medyadan bir sorumuz oldu. Bu konu bu önümüzdeki bölümde ne konuşmak istersiniz diye. Oradan gelen sorulara geçelim o zaman. geçelim hocam. İlk sorumuz. Neden diaspora? Diaspora ne demek diye sormuş bir izleyicimiz.
Selamlar buradan. Diaspora kelime anlamını bilen var mı burada? Yani nasıl anlatsam, bir topluluğun başka yer yaşaması gibi değil de nasıl, Aynen. yani Biraz o öyle. tarz bir şey yani. Gurbet gibi hani. Gurbetçi. Gurbetçi. Aynen öyle. Gurbetçi demek. Ama şöyle bir gurbetçi. Kendi ülkesinden uzak yaşayan ama kendi kültürünü tamamen kaybetmemiş gurbetçi demek diaspora. Asimile olmamış yani. Asimile olmamış. Yani şu şey demek değil ya, oradaki toplumdan bağımsız yaşıyor demek değil. Ama kendi değerlerini de kaybetmemiş demek. Bu şu açıdan çok değerli bir şey bence. Şimdi diyelim ki mesela adam Bosnalı, az önce Ceko'dan bahsettik. Ama ne yapmış adam? Roma'da yaşamış. Çek Cumhuriyeti'nde şu an yaşamış. Çekya oldu. Türkiye'de yaşamış. Orada yaşamış, Türkiye'de yaşamış. Ama adam her zaman Bosnalı. O kimliğini kaybetmemiş. O kimlik çok değerli bir şey. Ve o kimliğine sahip olduğunda, o kimliğini benimsediğinde aslında oralı insanlar da seni daha çok seviyor. Yani o kimliğini eğer benimsemezsen, mesela bizde ne oluyor? Ya diyoruz ki işte biz bu toplumun bir parçasıyız diye. Mesela biz Belçika'da yaşıyoruz. Belçika toplumunun bir parçasıyız. Ama işte Belçikalılara benzeyelim. Yok abi, Belçikalılara benzeme. Belçikalılar senin Belçikalılara benzemeni yapmacık istemiyor. irinti duruyor yani. Aynen öyle. Yani sen zaten olduğun gibi olmaya çalışır her zaman. Zaten seni İnsanlar sever da onu sever, istiyor. sever Belçikalı sevmez adamlar yani. diyor ki ben seni tanımak istiyorum diyor. Zaten bir insanın kendini sevdiğime çabası olmaması lazım kimseye Evet. yani. Adam seni sever sever, sevmez sevmez yani. Bu Aynen öyle. O da şu açıdan önemli. Biz kendi kültürümüzü yaşarsak Belçikalılar bizi daha iyi tanır. Evet. Sen Yani adam fark tanıyarsa bu etmek sefer belli bir noktada kendine ait bir şey yapman gerekir. Sonra adamlar sen hani çok farklı bir izlenim sundun bize. Yaptığın farklı, hissettiğin farklı. Bu sefer aslında ikiyüzlülük oluyor yani sen hani hem Öyle. kendi kültürüne saygısızlık yapmış oluyorsun yani. Biz mesela diyelim ki kendi hayatımızda namaz kılıyoruz. Bu çok popüler bir örnek olduğu için söyleyeyim. Müslümanların yanında namaz kılıyoruz. Flamanların yanında söylemeye utanıyoruz değil mi? Ama utanmamamız lazım. O bizim hayatımızın, kültürümüzün, kimliğimizin bir parçası. Zaten senin Hadi o sevecek... Müslümanlık de kültür olarak da öyle yani. Biz kültürümüzü benimsememiz lazım abi. Öyle. Güzel şeyler alabilir miyiz? Tabii ki alabiliriz ahlak olarak. Ama kimliğimizi kaybedersek Flamanlar da bizi sevmez. Fransızlar da bizi sevmez. Ya da nerede yaşıyorsanız işte. Seni sevecek adamı zaten sen her hale sevmesi lazım. Yani sen bu Evet. sefer insanlara istediği bir karakter dizayn edip öyle yanaşıyorsun yani. Hani kendin olmuyorsun aslında. Bu sefer Öyle. ya, karaktersizlik oluyor. Aynen öyle. Dediğin gibi. Karakterin oturmuyor. Sen her yerde atıyorum bir Fransa konuştuğun zaman veya her ortamda farklı bir kişiliğin oluyor. Sen ortama göre, insanların istediği kalıba göre girmeye çalışıyorsun. Bir de şu da oluyor. Kendi karakterimize benziyoruz. Kendimiz gibi yaşıyoruz. Yani işte kendi kültürümüze göre yaşıyoruz. O bize bir oturaklılık veriyor. Evet. Yani bizim karakterimiz belli artık. Dönek değiliz. İnsanların bir omurgası olması Benzemeye lazım. çalışmıyoruz. Bir sınırın Biraz- olması lazım yani. Aynen öyle. Ona da etki ediyor. Daha bir omurga veriyor insana. Ve bu da dışarıdan çok saygı duyulası bir şey. Biz belki bunu fark etmiyoruz ama Belçikalılar, Fransızlar neyse bu karakterine, bu özüne sahip çıkmana çok saygı duyuyorlar dışarıda. Bunu da unutmamak Ya lazım. şey gibi hani kümeler var ya sen 4 küme var. Hepsinde olursan sen aslında etkisiz elemanısın. Sen çıktığın zaman bir şey değişmiyor aslında. Hani her yerden çıkmış olursun. Evet. Ama sen bir yerde olmazsan, bir yere ait hissetmezsen kendini bu sefer etrafındakiler neye inanıyorsa, en çok neyi seviyorsa arkadaş grubunda sen bu sefer onu yapmaya, ona uygun bir insan olmaya çalışıyorsun yani. Bir kalıbın olmuyor. Aynen öyle. Nasıl suyu nereye koysak orada duruyor ya. Sen de aslında hani şekli olmayan bir cisim gibisin yani. Hangi ortamda olsan o ortama göre, o ortama uyum sağlıyorsun. Ne diyorlar ona? Tatlı su oldu diyorlar değil mi? Tatlı su balığı. Öyle olmamak lazım. Kendi karakterimizi, kendi kimliğimizi benimsememiz lazım. Kendi kimliğimizden utanarak evrensel olamayız. Bir sonraki soruya geçelim. Tabii abi. Beşiktaş ne olacak diyor. Abi benim valla Salah'ı aldı Beşiktaş, Trossard'ı aldı. Ne diyorsun abi? onu Beşiktaş'tan da tutuyorum. Ben dedim, futbolla ilgili çok da zaten bir alakam yok. Yani Allah çarşılarını pazar etsin yani. Hani Salah almış bilmiyorum. Salah iş yapar mı artık? Gerçi Ebubekir yapar. Bey- Salah ama bilmiyorum. Ebubekir Bey ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş'la ilgili. Ben bilmiyorum, alabileceklerine hala çok inanmıyorum. Aldılar deniyor ya. Kesinleşti mi peki yoksa? Daha sanırım teminat mektubu falan diyorlar.
Bilmiyorum, izin alabilirlerse tabii. Alabilirlerse bence büyük transfer yani. Abi, bence Beşiktaş batacak ama çok konuya girmiyor. Beşiktaş kardeşlerimizi üzmeden bu konuyu geçebiliriz ya. Geçelim abi konuyu. Beşiktaş'ın işi zor. Onda transfer yapıyorlar ama nereye yapıyorlar bilmiyorum. Üçüncü bir soru. Osmanlı tarihi konuşun denmiş. Osmanlı tarihi konuşalım. Ha, Osmanlı tarihi hocam demiyor. Çok geniş bir konu ama hani daha spesifik bir şey verseymiş arkadaş. İşte 3. Mehmet'ten bahsedebilirsiniz falan demiş de hocam benim öyle bir bilgim yok. Yani. Sen de varsa ekle. Var mıdır bir bilgi? Yani Osmanlı ile ilgili şöyle bir şey var hocam. Herkesin bir fikri var. Doğru. Hani bir kesim diyor ki işte Müslümanlığı temsil etti. Her yerde bayram dalgalandırdı. Bir kesim de diyor ki işte mesela Abdülhamit örneği. Bir kesim diyor ki çok dindardı. Abdestlere basmazdı. Adamın biri de şu konyak içiyordu yani. Yani o anladın mı? Biz hep uçlarda yaşıyoruz. Hani o kadar çok örnek var ki yani hani annenin babanın ne fikri varsa sen de o fikirde gibi olursun Osmanlı hakkında. Aynı Yani. şeyi söyleyecektim ben de. Çok fazla şey var. Yani. Tarihsel meselelerde ya ölümüne savunuyoruz bir şeyi ya da ölümüne eleştiriyoruz, Kesinlikle. saydırıyoruz, tamam mı? Ya işte şu adam bu adamı savunuyor. Sanırsın melek o adam, tamam mı? Ya da mesela o adamla ilgili kötü konuşacak. Yerin dibine sokuyor adamı. İnanılmaz bir şey yani. Bu bence en çok da bizde var. Orta Doğu toplumlarında Tabii, özellikle var. Akıl alır Türkiye'de. gibi değil. Yani sen uçlarda olman lazım. Ortada olduğu zaman bu sefer sana affedersin liboş diyorlar, liberal diyorlar. Hani senin bir kalıba oturman lazım. Sen şey diyemezsin mesela. Atatürk tamam iyi bir lider. Sen Atatürk'ü çok fazla sevmen lazım. Tövbe şeyle haşlaman lazım. Ya da nefret etmen lazım. İşte din düşmanı, işte insan hocalara astı, ülkeyi Yunanlılara sattı. Hani ya böyle bir şey demen lazım ya da çok sevmen lazım. Sen dediğimiz Atatürk bir insan ülkeyi kurtardı ama hatası olmuş olabilir. Hani bunu dediğin zaman sana diyorlar ki işte senin fikrin yok. İşte ortacısın, işte liboşsun. Böyle şeyler Ve söyleniyor. ikisinden birini de demediğinde ikisi de seni benimsemiyor. Evet. Hissediyor ki o adam karşıdan diyor. Aynen. Ciddiye almayın diyor. Ama tarih böyle değil. Tarihte mesela bir Hazreti Hüseyin olayı var mesela. Değil mi? Evet. Sahabe mi? Sahabe orada insanlar. Hepsi sahabe yani. Ama böyle bir olay yaşanıyor. Onun dışında yani şu biraz sıkıntı. Tarihi karakterleri ya kurtarıcı olarak görme senin dediğin gibi ya da işte korkunç bir karakter olarak görme olayı var. Ya biz çok katılmıyoruz, bu görüşte değiliz ama Hristiyanların bir görüşü benim çok hoşuma gidiyor. Yanlış bile olsa bir ders veriyor yani. Hristiyanlar da peygamberler abi günah işleyebiliyor, hata yapabiliyor. Şöyle çok Yani, ilginç ama hala çok değer veriyor mesela Hristiyanlar o adama. Neden? Biz diyor doğrusuyla yanlışıyla ilgilenmiyorum ben diyor yani. Burada bir ders var. Burada bir insan var. Ben o insanın hayatını araştırayım diyor. aslında Yani biz onları şey olarak düşünmüyoruz. Günah olarak düşünmüyoruz. Bizde farklı bir inancımız var ve o inancı ben Hristiyanların dediği gibi de demiyorum tabii ki. Anladım. Ama öyle düşünebilmek çok değerli. Biz peygamberler olarak değil misin? Onu ne için düşünüyoruz? Tarihi figürler olarak, kısmen sahabeler olarak düşünebiliriz. Ya da kendi hayatımızda uygularız. Kendi çevremizde, kendimizde. Yani hatasız kul olmaz deniyor ya. Yani çok hoşuma gidiyor yani bu. Bir insan yaptığı bir tane hata o adamın karakterini belirlemiyor. Ya da yaptığı bir tane doğru o adam kurtarıcı, mükemmel bir adam yapmıyor. Sadece bizim böyle düşünmemiz bizi birbirimize kırdırıyor. Şöyle de bir şey var. İnsanlar sevdiği insanları veya lider olarak öne olarak gördüğü insanları veya idollerini bir kalıba oturtuyor zihninde. Evet. Doğru yanlış bir çerçeve çiziyor. Sen onun dışına çıksana onun farklı söylediğin zaman sonra direkt doğru yalan fark etmeden sadece savunmaya bakıyorlar. Direkt kalkan çekiyorlar. Aynen. Doğru yanlış bilmeden sadece o kişiyi savunmaya bakıyor. Ya da mesela bir görüşün de olabilir. Ben bu Görüş de adamı aynı şöyle şekilde. düşünüyorum dersin. İyi olur, kötü olur neyse. Ama adam namusunu savunur gibi savunmana gerek yok ya insanları. Gerek yok yani. Biz kimseye O adam kefil olamayız eleştirildiğinde yani. bu sefer adam sanki bütün kimliğini kaybediyor orada. Ve biz ne kadar iyi tanıyabiliriz ki yani. Hani kimse hakkında o kadar kesin şeyler kullanmak lazım. Karşının kalbini kırmamak lazım yani. Çünkü mesela Haluk Levent yani en basit örneklerden düşünün. Haluk Levent'e bir yıl önce bir şey ben de senin katıyorum bir yıl önce. Haluk Levent dolandırıcı veya inanmayın, aratmayın desem benim yüzümden Türkiye'de linç ederler veya burada ya Evet. saçmalama konuşma ama işte gerçek değişebiliyor. Şimdi ne oldu Haluk Levent'i destekleyenler, işte karşı bir şey söyleyenlere işte kötü konuşanlar. Bilemiyoruz yani o yüzden
En misal yani. Belki Türkiye'deki herkesin en güvenli adamdan bir Haluk Levent olabilir yani. Bir ara depremden sonra hani bu yardım etti ya yani bilmiyorum yardım etti değil de öyle gözüktü. İşte Adalet Bakanı sen ol, Sosyal Bakan sen ol. Hani bizim insanlarımız çok çabuk gaza geliyor ve çok çabuk Evet. kandırılabiliyor yani. Hani bilmiyorum Amerika'da, İngiltere'de bu kadar çok dolandırıcılık örneği var mıdır böyle büyük çaplı yani işte Tosun Bank olsun. Amerika'da Var mıdır? vardır. Ya Amerika işte bu arada Amerika inanılmaz benziyor bizim toplumumuza biliyor musun? öyle mi diyorsun? Bence. Çok çok benziyor. Yani biz O çok tamamen çabuk gaz ikna onlarda oluyoruz. yani. Abi diyor, Trump diyor. Oo. Gerçi doğru ya Trump iki kere seçen halktan her şeyi Sonra bekleyebilir yani. öbürü geliyor. Abi diyor bu Trump şerefsiz diyor. Herkes onu diyor. Siktiriyor sonra. Çok benziyoruz Ama ya kültür çok olarak. bilmiyorum, çok seviyoruz. Çok anlık gaza geliyoruz. Sonra olan yine bizim halkımıza bize oluyor. Ona Yani. gerek yok ya. Ama bir de bir konuda bir görüşüm var. Abi o senin bütün karakterin olamaz, bütün kimliğin olamaz. Bir görüştür en fazla. Çok ilginç. İnsan zaten benliğini görüşler üzerinden şey yapmaması lazım, savunmaması lazım, idrak etmemesi lazım. Bizim bir de her hafta bir ayetimiz oluyor. O ayete geçelim. Hucurat suresinden. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Az önce bahsettiğimiz konuyla çok alakalı bir konu. Abi diyor siz farklısınız diyor. Cinsiniz farklı, milletiniz farklı. Konularla ilgili görüşleriniz farklı, dininiz farklı olabilir. Farklı olduğumuz için değerliyiz. Yani bu adam benden farklı, bu adam keseyim, bu adam işte bu adamın burnu uzun, bu adamın burnunu koparma. Yok abi böyle bir şey. Yani. Zaten birinin senden farklı olması onun kötü ve iyi olduğunu da göstermez yani. Hani hayat farklılıklarla güzel. Yani hepimiz tek düze olsak sonra hayat şey olurdu hani monoton Monoton. olurdu. Zevk de alamazdık yani. Kız senden farklı olacak, farklı bir şey söyleyeceksen, aa bu böylemiş diyeceksin. Hani hayat aslında farklılıklarla güzel. Bir de farklılık olmazsa hiçbir şey çıkmaz ha. Evet. Bir, düşünsene 7 milyar insan hepsi aynı. Kimden fikir çıkacak? Hiçbir şey. Hiçbir şey çıkmaz. O yüzden farklı bir adam ya şu televizyona diyelim, arkada televizyon var. Televizyona bakıp bir adam bir yorum yapıyor. Bir adam başka bir yorum yapıyor. Bir adam başka bir açıdan bakıyor. Neden? Çünkü yapısı farklı. Sonuçta bir olay, sonuçta bir kültür oluşuyor. Onun sonucunda bir şeyler çıkabiliyor yani. Herkes aynı olsa hiçbir şey çıkmaz dediğin gibi. Ve insanlar farklı düşünüyor, farklı yaşıyor, farklı inançları var diye düşmanlık yapmanın hiçbir anlamı yok yani. Öyle. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi insanlar malum hani hep güncel bir konu işte neydi ya? Rahatla konfor alanı. Heh. Konfor alanında kalmayı sevdiği için ve şimdi farklılık olmadığı zaman her şey düz sabit oluyor yani. Yani bu sefer sen farklı bir şey geldiği zaman sen aslında konforundan çıkıyorsun. Bir fikrin var. O fikrinle de sen aslında konfor alanında bulunuyorsun. Sorgulamıyorsun. Başka bir şey düşünmüyorsun. Adam sana karşı bir şey söylediği zaman aslında zihinsel olarak da konforundan çıkmış oluyorsun. Lan aha bu böyle değilmiş. Bu sefer sen inandığın her şey yanlış olabiliyor. Bu sefer senin hayatın değişiyor yani. O yüzden insanlar kendinden farklı olanı hiçbir yerde istemezler yani. Bir de şu da var mesela az önce de bahsettik biraz ama inanç için de bunu söyleyebiliriz. Ya senin hayatında dogmalar varsa yani bu hiçbir şekilde değişmez bir şey diyorsan ve o hiçbir şekilde sorgulamıyorsan bir şeyi o aklına bir adam o fikri soktuğu anda sen imanından gelebilirsin yani Öyle. Allah korusun. Yani onu baştan bazı soruları kendine sorabilmen lazım ki o soruları sorduğunda seni zayıflatmıyor onlar. Onlar tam aksine seni güçlendiriyor. Soruları kendine sormayan insan ya da farklı sadece dininden gittik biraz ama toplumsal olarak olsun genel olarak fikirlerini kendi kafasında eleştiriye açmayan insan, onların üzerine gitmeyen bir insan ya mesela çok inandığın bir şey olduğunu düşün. Bir adam o öyle değil dediğinde adam kaybediyor yani. Yani doğru. Senin kendine sormadığın soruları başka bir sana sorarsa bu sefer sen hani error veriyorsun tabii. Evet. Lan Diyor bu ki, ya abi biz acaba bugüne kadar yanlış mı yaptık? sen kendi inandığın şeyler hakkında kendi kafanda sorularına cevap bulamazsan Evet. bu sefer en ufak bir soruda paramparça olursun yani. Ya kendi kendine düşündüğünde halbuki tam aksine o kaleyi güçlendiriyorsun yani. Tabii ki araştırma yapmak lazım. Tabii. Sağlam kaynaklardan düşünmek lazım. Ki dışarıdan birisi bizi şöyle bir balyozla kafamıza vurmasın. Bizim binamız sağlam olsun. Bir de bizim bir segmentimiz var. İyi haberler geliyor bize Musab'tan. Ama Musab olmadığı için ne yazık ki bu hafta iyi haberimiz yok. Bu hafta biraz üzünlüyüz. Çeko'nun mektubundan sonra da. Yapacak bir şey yok.
Ne yazık ki böyle bir durumumuz Haftaya var. iyi haberler. Haftaya Musab'dan ekstra iyi haberlerle keyfimiz yerine gelir inşallah. Son olarak bir konuya girmek istiyorum hocam. Senin de görüşünü alayım. Tamam. Kısa videolarla ilgili. Şu an mesela düşünüyor, TikTok Shorts. kaydırılıyor, Reels kaydırılıyor ya. Henüz bize ulaşmadı, bak bunu da baştan söyleyeyim. Ama global olarak baktığımda ben şunu fark ediyorum. Özellikle işte biraz daha entelektüel kesim kısa videoları saldı abi. Artık TikTok kaydırmıyor, Reels kaydırmıyor. Ya o işleri bıraktılar. En azından şey için bıraktılar, yani saatlerce vakit kaybetmiyorlar orada. Vakit kaybedenler var mıdır? İlla ki vardır ama o artık işte kendi egosunu yenememiş insanlar diyebilirim. İnsanlar şuna geçti abi. Diyor ki kısa videolar tamam güzel ama ne kadar sürüyor mesela Reels? 30 saniye, 1 dakika Maksimum falan. bir 2 dakika yani. Maksimum 2 dakika. 2 dakikada ne yapabilirsin? Bir an bir dikkatini çeker. Aa güzel fikir. Tamam bitti. Başka hiçbir şey veremezsin. Sadece anlık bir pırıltı veriyorsun. Hani Bir devam fikir gelir yani ediyorsun maksimum. Ama bilgiyi duymak farklı bir şey. O bilgiyi anlamak, o bilgiyi benimsemek, o bilgiyi işlemek farklı bir şey. Bir ders oluyor yani artık o bilgiyi belli bir seviyeye geçmesi için. Kısa içerik ancak ne yapıyor? Dikkatini yakalıyorsun. Aa güzelmiş bir tıklayayım bakayım diyorsun. O olaylar için kısa içerik yine iyi. Bir anlık dikkatini, ilgini çekmek için. Ama özellikle uzun videolarda Türkiye'de henüz o böyle değil yani yalan yok. Ama dünyaya baktığımda ben az çok şey yaptığımda videoların işte izlenmesine falan filan baktığımda abi kaliteli bir saatlik içerik adam yapıyor, milyonlar izleniyor biliyor musun? Önemli olan o kaliteyi tutturmak. İçerik zenginse, senin verdiğin bilgi adamın ilgisini çekiyorsa, değerliyse alıyor seni orada. İnanılmaz bir bilgi inşa ediyorsun yarım saatte, bir saatte her Ama neyse. çok zor ya. Bir insanı bir saat boyunca sabit olarak o videoyu içinde tutmak. Ama işte şu an dünya oraya doğru gidiyor abi. Yani Türkiye'de Ama böyle değil. çok zor bence artık. Çünkü bu risk gittikten sonra insanların odaklanma süresi 1-2 dakikanın altına indi yani. Öyle değil işte tam. Yani aklı Bilmiyorum. başında olan adamlar artık ona bakmıyor. Diyor ki ya bu ucuz dopamin diyor. Ya yaş 20-30 üstüdür ya. Hani 30 üstü. Bilmiyorum 25-30 yaşındaki. Abi, yaş 20-30 yaşın altında olan adam zaten bilgi umurunda değil ki o kadar şu an. Ya 25 atıyorum bizim için. Sen bir video şu anda Hı hı. odaklanıp izleyebilir misin? İzliyorum Kalkmadan. abi. İzliyorum. Ya dostum, ne diyeyim? Ama kaliteli olacak. Ama Yani kaliteli YouTube'dan görücü neye lazım. göre kaliteli? Kime göre kaliteli? Ne hakkında? Hangi konuda? Sağlam araştırma olacak arkasında. Ne konuda mesela? Fark etmez. Bilim olur, politika olur, din olur. Mesela şeyle ilgili bir YouTube şeyleri var, kanalları var mesela. Dinle ilgili. Adam diyor ki işte şu atıyorum şeytan kavramını alıyor. Şeytan kavramı nereden gelmiş? Bir araştırayım bunu diyor. Bir sürü araştırma yapıyor. Zaten o videolar, o kanallar ayda bir tane falan video çıkarıyor. Her seferinde milyonlar izleniyor. Biz izlemiyoruz tabii ki. Biz çok değerli olduğu için vaktimiz. Biz öyle boş videolara vakit ayıramıyoruz. O insanları yabancılar diyeyim yani. Avrupalılar muhtemelen çok izliyordur. Bir bilgiyi öyle inşa edilebiliyor. Yani öbür türlü olmuyor. Bazı düşünceler yani hızlı tüketimle geçmiyor bazı düşünceler. Onu işleyerek yavaş yavaş kafanın içine işlemek gerekiyor. Zaten hafıza da öyle çalışıyor biliyorsundur. Al şunu ezberle. Tamam ben bunu okudum ezberledim olmuyor. Sonra Tekrar. kaçıracağım. Aynen öyle. Bilgiyi tekrar etmek gerekiyor. Ne oluyor işte? RAM bellek diyorlar ona. RAM belleğe atıyorsun. Tamam orada duruyor. Hayatında mı o bilgi senin? Değil. Hayatına geçmesi için senin onunla bir vakit geçirmen lazım. Kalıcı belli alacaksın Uzun ki. uzun diye. Aynen öyle. Bunu bir değinmek istedim. Bu şekilde yani. Başka yok mu? Şu şu. Sen sevdin herhalde böyle. Güzel ya. Konuşmak. Kamera karşısında konuşmak biraz da gerici ama. İdare eder. İyi halde gayet başarılısın hocam. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Allah Evet. razı olsun. İnşallah görüşürüz daha. Başka videolarda. Artık yayında 8'lenirsek, talep gelirse. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Allah'a Görüşmek emanet üzere. olun.